Commodore 64 video kablosunu piyasada hazır olarak kolayca bulamayabilirsiniz. Zamanında ülkemizde de zaten anten kablosu yeterli görülmüş. Dönemin televizyonlarının çoğunda kompozit video girişi bile bulunmuyordu. O yüzden bu durum pek de şaşırtıcı değil. Muhtemelen sadece Commodore'un kendi orijinal monitörünü edinenler kullanmıştır. Bu nedenle bu kabloyu kendiniz yapmanız gerekebilir. Hazır başlamışken kompozit çıkışı ek olarak aynı kablo üzerinde S-video çıkışı da koyabiliriz. Malzeme konusunda dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisi kullanacağımız 8 pin DIN konnektörünün pin dizilim açısı. Piyasada bulabileceğiniz 8 pinli konnektör 270 derece olacaktır. Bu işimize tam uygun değil. Ama en üstteki 2 pini zaten kullanmayacağımız için keserek veya eritip çıkartarak Commodore soketine uygun hale getirebilirsiniz. Ben 262 derecelik olanını AliExpress'ten temin ettim. Kullanmamız gereken en ideal konnektör 262 derecelik 8 pin DIN konnektör. Modifiye etmeden olduğu gibi kullanabiliriz. Bunun dışında eğer S-video çıkışı kullanmayacaksanız 180 derecelik 5 pin DIN konnektörü de kullanabilirsiniz. S-video çıkışı içinde 4 pin mini DIN gerekiyor. Ben elimde bulunan eski bir S-video kablosu kullandım. Tabii bu kabloyu eğer Commodore monitöründe kullanacaksanız onun S-video girişi standart kompozit kabloya benziyor. Ama kesinlikle kompozit değil. Bu rehberdeki aşamalar yine de geçerli. Sadece 4 pin mini DIN yerine standart video jack'ı kullanmanız gerekiyor. Commodore monitörler için üretilmiş orijinal kompozit video kablosu görseli de bulamadım. Bilmediğim bir şeyler var muhtemelen. Ayrıca modern ekran ve televizyonlarda daha iyi görüntü elde edebilmek için Chroma piline 330 ohmluk bir direnç koyacağız. Bu kabloyu orijinal Commodore 1701 ve türevi monitörlerde kullanacaksak koymuyoruz tabi. Standart analog video kablosu veya aynı işi görecek 3 adet jacklı kablo. Kablo olarak PowerMaster Cat7A kablosu kullandım. Biraz pahalı ama bu kablonun bakır kalitesi yüksek. Ayrıca sinyal izolasyonu sağlayan folyolar ile kaplı. İşe 262 derecelik 8 pin DIN konnektörü ile başlayacağız. Şu kısımdaki kilit metalini bastırıp soketi ayırıyoruz. A kablosunu keserek kabloları soyuyoruz. Kablo uçlarına da biraz lehim uyguluyoruz. Folyolar ikili kablo grupları olarak ayrılmış. Video ve ses sinyallerini ayrı tutarak bağlamakta fayda var. Kendim ne kadar dikkat ettim onu da hatırlamıyorum doğrusu. Pin çıkışları bu şekilde. Lehim tarafına göre numaralı. 330 ohm dirençli Chroma pini ile başlayarak tüm kabloları, makaronları unutmadan lehimliyoruz. Benim kullandığım konnektörün pinleri çok hassas. Fazla ısıtırsanız eritip bozarsınız. Saniyelik dokunuşlar ile lehimlemek gerekiyor. Ve sadece pinlerin iç kısmı lehim tutuyor. Enteresan yaylı bir yapısı var. Audio in pinini ground'a köprülüyoruz. Buradan kaynaklı ses parazitlerini engellemek için faydalı olduğu söyleniyor. Havya dokunuşları yaparken kabloyu cımbızla pinin içine doğru bastırın. Böylece yuvasına yeterince oturduğundan emin olabilirsiniz. Gerekli gördüğünüz yerlerde de lehim eklemeyi ihmal etmeyin.
En üstteki pinleri kullanmıyoruz. Ama ben hızımı alamayıp onları da lehimlemiş bulundum. Fazlalıkları kesiyoruz. Kablonun diğer tarafını da keserek konnektör metalinin sıkıştırılacak yeri için bir makaron geçiriyoruz. Konnektörü yuvalarına dikkat ederek topluyoruz. Kablonun diğer tarafındaki kabloları da soyup hazırladıktan sonra yeterince uzunlukta bir makaron daha geçiriyoruz. Burada elektrik bandı kullanmak istemeyiz. Açıkta kalacağı için zamanla yapış yapış olacaktır. S-Video bağlantıları ile devam ediyoruz. Grafikteki erkek pin tarafı. Ona dikkat edin.
Video ve ses için jackları bağlamadan önce SCART adaptörü ile kablo dizilimini ayarlamaya çalışıyorum. Şart değil ama iyi olur. Commodore üzerinde sadece bir adet ground girişi var. O yüzden tüm groundları birbirine bağlıyoruz. Bazı yerlerdeki makaronlar istediğim sağlamlıkta olmalı. O kısımlara elektrik bandı uyguluyorum. Commodore 64 mono ses çıkışı veriyor. Bu yüzden her iki hoparlörden de ses gelmesini istiyorsak sağ ve sol ses kablolarını birbirine bağlamalıyız. Yine bu taraftaki fazla kabloları da kesiyoruz. Kablo dizilimine dikkat ederek elektrik bandı ile sabitliyoruz. Daha önceden kabloya geçirdiğimiz makaronu da en üst katman olarak uyguluyoruz. Son olarak da devamlılık kontrolü yapmakta her zaman fayda var.
Direnç koyduğumuz kroma pininden devamlılık modunda sinyal alamazsınız. O yüzden multimetrenizi direnç ölçüm moduna getirmeniz gerekli. Kablomuz hazır. Test edebiliriz. Commodore video yakalama cihazını pek sevmedi nedense. Ama CRT ve modern ekranda gayet stabil ve düzgün görüntü veriyor. S-Video girişli ekranım olmadığı için onun kalite testini yapamadım. Ama video yakalama cihazımda kompozit ile pek farkını da göremedim. Gördüğünüz gibi CRT ekranda stabil, temiz ve sorunsuz bir görüntü elde ediyoruz. Bu küçük projeyi de tamamladık. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Görüşmek üzere.